Belki de bugüne kadar en hızlı, pratik, kolay, en lezzetli mezelerden bir tanesini yapacaksınız. 2 orta boy domatesle tarife başlıyoruz. Akşam maç var. Şimdi ilk domatesi ortadan kestikten sonra gece 3'te Arjantin Ligi'nden maç var. Evdeki malzemelerle hızlı, pratik Yunan mezelerinin kralı tomato keftedesi yapacağız. İlk domatesin içini alıyorum. Görüyor musunuz? Buraya ayırıyorum. Bu domates işlerini bu mezede kullanmayacağız. Belki başka bir meze yaparsak. İçini çıkarttığımız domatesler, hemen bunları küçük küpler halinde kesiyoruz. Bakın, küçük küpler. Hemen ikincisi, bunu da küçük küpler halinde keselim. Şunu, çekirdeklerini aldık. Bakın, şöyle sizden küçük küçük parçalar istiyorum. Bu domatesin çekirdeklerini almıyoruz. Böyle çekirdekleriyle birlikte küçük parçalar haline, küpler halinde kesiyoruz. Bir orta boy soğan. İster kırmızı, ister normal soğan kullanabilirsiniz. Soğanın sadece yarısını kullanacağız. Bakın, ince ince, küçük küçük küpler halinde kestikten sonra bu tarifi Yunanistan'da da yeseniz, yediğiniz bölgeye göre değişiklikler malzemelerinde olabiliyor. Şimdi çoğu yerde fesleğen kullanılıyor. Ben maydanoz kullanıyorum ama fesleğeni olan bir demet, yarım demet daha doğrusu fesleğen kullanabilir. Maydanozu da ince ince kestikten sonra hemen kabın içine. Alttan alta tat, lezzet vermesi için nane, taze nane, iş yeri sahipleri siz fesleğen ve nane kullanın. Feta peyniri kullanıyorlar. Siz evde tulum peyniri varsa veyahut da sert beyaz peyniriniz varsa kullanabilirsiniz. En az 150 gram olmalı ya da evde kalan sert peynirlerinizi kullanabilirsiniz. Kalmış peynirleri. Sadece bir tatlı kaşığı zeytinyağı, meze, sıradan malzemeleri, lezzetlendirme sanatı. Şimdi bakın iyice, ama böyle görüyorsunuz değil mi? Parça parça bıraktım. Buraya dikkat. Daha sonra bu hemen kabın içine. En son durum bu. 1 çay kaşığı kekik. Hatta 1,5 çay kaşığı olsun. Dolu dolu 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Taze nane kullandık ama kuru nane de kullanıyorum. Şöyle ne kadar kekik kullanırsanız o kadar kuru nane. 1,5 çay kaşığı nane. Şampiyonlar Ligi tarifi gibi tarif yapıyoruz. Bağlayacağız. Neyle? Unla. Şimdi burada ne kadar malzeme kullanıyorsanız un miktarını siz ayarlayacaksınız. Burada yalnızsınız. Burada buraya kadar yanınızda olabiliyorum. Bakın 4 yemek kaşığı un attım. Şimdi şöyle bir miktarına bakacağım. Şimdi bunu bazı yerlerde sulu sulu mücver gibi yapıp kaşık yardımıyla kızartıyorlar. Bazı yerlerde tamamen köfte gibi kızartıyorlar. Bunun 1 yemek kaşığı daha un istediğine karar veriyorum. 1 yemek kaşığı daha un atıyorum. Toplam ne yaptı? 6 yemek kaşığı mı yaptı? Durumu. Kaşıkla yapışıyor ama salladığım zaman da düşüyor. Teflon tava kullanalım bu tarifte. Hiç çeliğe falan girmeyin. Ayçiçek yağıyla kızartın. Bende ayçiçek yağı kalmamış. Şimdi fark ettim. O yüzden mecbur zeytinyağıyla kızartacağım. Şöyle her yerine bulaşsın. Kamera kapanmış, tamam mı? Böyle elinizle alıyorsunuz. Köfte şekline getiriyorum. Köfte şekline getirdikten sonra hemen yağın içine bırakıyorum. Kamera kapandığı için böyle gösterebiliyorum. Yine Allah'tan fark ettim. Eğer ki elinizi kullanmak istemezseniz kaşık yardımıyla da parçalar bırakabilirsiniz. Ama elinizi kullanmanızı tavsiye ederim. En yüksek ateşteyiz. Buraya dikkat. 30 saniye, 40 saniye bir tarafının pişmesine izin veriyorum. Daha sonra kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Ve 2 dakika pişmeye bırakıyorum. 2 dakika oldu. Şöyle çevirelim. İşte bu. Çok güzel.
Tam istediğim gibi. Şu kaşıkla bıraktıklarımız siz görün diye. Şekli niye böyle derseniz. Bu tarifleri bir yere yazın. İş yeri sahipleri şunları ara sıcak olarak menünüzde bulundurun. Olmadı misafirlerinize bir tane ikram edin. Gönül alırsınız. Artık yani rezillik had safhada, bir yerde bir şey içtiğiniz zaman kavuğunu, karpuzu bile sorarak getiriyor. Ona bile ücret yazmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Eski kültürleri kaldıramazsınız. Gerekirse bir dilim getireceksiniz adam başı ama getireceksiniz. Madem o kuverleri yazıyorsunuz. Şimdi bunların biraz kendine gelmesi lazım. Kendi damak tadınıza göre servis yapabilirsiniz. Bakın şu köşeleri biraz hardal. Tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız. Ben kendi damak tadıma göre yapıyorum. Dikkat edin. Bakın ben tamamen kendi damak tadıma göre tabağı dizayn ettim. Siz de nasıl isterseniz. Yunanistan'a gittiğiniz zaman bundan kralını yiyemezsiniz. Yapan görecek. Bir meze daha yapalım madem öyle. Yine Yunan mezesi olsun. Trakoftare yapalım. Eğer yeşil biberleriniz büyükse bir tane kullanabilirsiniz. Ama benimki gibi küçükse 2 tane kullanıyorsunuz. Hatta çok küçükse 3 tane bile kullanabilirsiniz. Sizden ben köy biberi kullanıyorum. Şanslıyım. Şu fazla çekirdeğinizi almanızı istiyorum. Ama taneler kalsın. Lezzet katar. Yine sizi şaşırtacak. Çok kolay. En başta söylediğim gibi. Ama inanılmaz lezzetli bir tarif yapıyoruz. Biberli Yunan ezmesi. Kapya biberiniz büyükse biberin sadece yarısını kullanacağız. Bunu da küçültüyorum. Makineye yardımcı oluyorum daha doğrusu. Hemen bunlar da makinenin içine. Hemen şöyle. En az bir sarımsak. Ben 2 tane kullanıyorum. Patlatarak. Koray makinenin içine atıyorum. Ne fark eder ya? Makine zaten parçalamayacak mı? Lezzet ufak detaylarda saklı. Biberlerle işimiz bitti. Köşede sıralarını beklesin. Çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Herkes görsün diye bardakla yapıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Sıra baharatlarında. Şöyle 2 çay kaşığı kekik. 2 çay kaşığı dolu dolu pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Tuz, ama tuz miktarı size kalmış. Peyniriniz tuzlu olabilir, onu dikkate alın. Elma sirkesi. Hadi bunu da ölçülü yapalım. Kimsenin kafası karışmasın. Şöyle 1,5 yemek kaşığı elma sirkesi. Kalan daha önce kullandığımız kabı kullanalım. Bakın burada yine feta peyniri kullanmak gerekiyor. Evdeki herhangi bir sert beyaz peynir olabilir. Fakat burada bayağı bir peynire ihtiyaç var. En az 250 gram peynire ihtiyaç var. Bakın peynir var, kullansam kullanırım. Sizleri duyar gibiyim Koray. Türkiye'de peynir fiyatlarının haberin var mı diyenleri duyar gibiyim. O yüzden sizi de düşünüyorum ve lor peyniri kullanabilirsiniz. Ama iş yeri sahipleri siz normal sert peynir kullanıyorsunuz. Ben evde herkes yapabilsin diye gösteriyorum. Kaliteli peynir kullanmak şart. Zaten ona göre fiyat yazıyorsunuz. Bakın burayı neredeyse 300 grama tamamladım. Ufak bir püf noktası. Genelde çoğu kişinin yapmadığı ama Yunanistan'da şeflerin yaptığı 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım tatlı kaşığı da zeytinyağı dökelim, lezzetlensin. İsteyen hepsini lor peyniri kullanabilir ama lezzetli olmaz. Buradaki önemli noktayı görüyor musunuz? Peyniri makinenin içine kesinlikle katmadım. Peynir içinde çekiyorlar. O zaman çok macun gibi oluyor. Öyle olmasını istemiyoruz. İyice ezdiğime emin olduktan sonra bakın kesinlikle pütür pütür beyazın tanesi gelmemeli ağza. %95 hazır. Ocağın başına geçiyoruz tamamlamak için. 2 dilim ekmek. Hemen kızarsın. Küçük bir domates. Hemen ortadan 2'ye. Sonra tekrar 2'ye. İsterseniz tekrar 2'ye kesebilirsiniz. Ya da çeri domates kullanabilirsiniz. Size kalmış. Nasıl isterseniz. Paşa gönlünüzde kalmış. Tuz, biraz nane,
İsteyen fesleğen de kullanabilir. Kekik size kalmış. Ekmeğe bakalım. Evet, istediğimiz gibi kızarmış. Şunlar da biraz kendine gelsin. İyice zirve istiyorsanız biraz balzamik sirke. Böyle büyük tabağa da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış, nasıl isterseniz. Tabii iş yerlerinde bu kadar bol getiremezler. Biz ev diye. Üstüne zeytinyağı nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız güzel oldu. Tabii bunu daha da geliştirip iş yerinde sunumunuzu güzelleştirebilirsiniz. Ev için bence güzel. Daha da fazla Yunan menüsü yapabilirdik ama biraz sıkıldım, ne yalan söyleyeyim. Şöyle şu şekil. İster sabah kahvaltıda ister bir şey yudumlarken tamamen size kalmış. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. İnanılmaz yakışır bunlar. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım bir de böyle. Muhteşem olmuş. Kusura bakmayın. İnsan dayanamıyor. Şimdi gelelim esası olana. Belki biraz fazla pişmiş gibi gelebilirsiniz ama fazla pişmedi. Bakın şöyle göstereyim hatta size. Görüyor musunuz? Ya da size öyle gelse daha az kızartın. Şimdi şöyle bir açalım. Şu sizi inanılmaz şaşırtacak. Hele daha önce tadına bakmayanlar ya ben bugüne kadar bunu niye yememişim diyeceksiniz. Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın. Vay be. Bu arada buna turşu da inanılmaz yakışıyor. Hepimize eline sağlık. Yalnız insan konuşamıyor ya. Yani aklı burada insanın. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese izleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unutmadım. Her ne kadar gözüm burada olsa da hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Bunu deneyin mutlaka.